Evet, burada konuştum. Benim konuşmalarımı duydun değil mi? Her şeyden haberim var. Beni çağırana cevap verdim. Beni çağıran, kendi mi beni çağırdı? Davet ettiğimi sandım. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bundan önceki yapılan toplantı, yani bundan önceki videoda yapılan toplantıya ışık tutacak bir video. Bugün bir davetlimiz var. Özel bir davetli. Bu daveti kendim toplantıyı çözmek için çağıracağım. Çağırma sebebim ise toplantının herkesin aklında, herkesin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Ve ne olacak acaba bu işin sonu diye herkes merak içinde. Birinci toplantı zaten sıkıntılar içindeydi. Kafamızda bir sürü soru kalmıştı. Tabii ben çoğunu araştırdım, çoğunu da bir şekilde yardımcılarımla istişare ettim. İkinci toplantı onun üzerine tuz biber oldu. Yani bir problemi çözmeden ikinci problem geldi ve daha zor bir şekilde geldi. Acaba ne olacak, neler olacak herkes çok merak ediyor. Herkes de bir açıklama yapmamı bekledi. Ama şu an açıklama yapmak için biraz erken. Çünkü söylenecek çok şey var. Bunları size tek tek paylaşacağım. Bugünkü videoda aslında kafanızdaki soruların çoğuna belki de cevap olacak. Çünkü İbn Karuf'un verdiği bir daveti çağıracağım. İbn Karuf'un bile tanımadığı biri. Buraya gelecek, İbn Karuf'un test edeceği biri. Toplantıya da ışık tutacak. Toplantıya gelenlerin yarısı Müslüman, yarısı kafirmiş. O yüzden İbn Karuf bunların planlarını da ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bakalım ne olacak. Bugünkü davette biraz tehlikeli olabilir. Çünkü biraz sıkıntılı bir davet olacak. Arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Sivas'tan Hasan Akçay bugünkü videomuza sponsor oldu. Buradan Sivas'a selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Hasan Akçay'a teşekkür ederiz. Selamlarımızı, sevgilerimizi sunarız. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail atıp videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Yeni dünya düzeni ya da ülkelerin yaptığı bazı hazırlıklar var. Bazı ülkeler öyle bir şeyin peşinde ki uzaya, Mars'a kadar gitmek istiyorlar. Yani orada yeni bir koloni oluşturup yani şöyle bir şey var. Herkes bir hazırlık içinde. Stok yapanlar, hazırlık yapanlar, yeraltı tünelleri, yeraltı sığınakları hazırlayanlar. Bunlar toplantıyla alakalı mı acaba? Öyle şeyler dönüyor ki, öyle şeyler oluyor ki acaba 6. boyutta yaşananlar buradaki hayata bir etki edecek mi, etmeyecek mi? O da merak konusu. Şimdi bakacağız. Bugünkü toplantıda neler olacak? Size söyleyeceklerim şunlar. Herkes benden bir açıklama bekliyor ama şu an çok erken. Şöyle bir şey var. Bugünkü gelecek davette çoğu kişinin sorusuna cevap verecek mi bilmiyorum. Çünkü ikinci toplantı birinci toplantının cevapları olacaktı aslında, daha kötü oldu. Bugünkü gelecek davette ne söyleyecek onu da bilmiyoruz ama beraber çağıracağız. Sizler kadar ben de heyecanlı ve merakla bekliyorum. Bir an önce davetliyi çağırıp toplantının iç yüzünü ortaya çıkaracağız. Bakalım neler dönüyor, hep beraber göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semî'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semî'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semî'ul alim. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden korur. Evet, şu an davete başlayacağım. Bu gelen davette tehlikeli bir davet olacak. Tehlikeli bir davetli olacak. Eğer saldırırsa falan bilmiyorum. Saldırır mı, saldırmaz mı? Ama çok kapsamlı, bilgili biri, toplantıyla alakalı biri. Casus desem değil, onun gibi bir şey olabilir. Toplantıya ve toplantıya katılanları çok iyi tanıyan biri. Gelecek, bakalım ne diyecek. Şimdi kırılmakta olan bir şey var. Yaklaşmakta olan bir şey var. Bu nedir? Bu boyutta mıdır, burada mıdır? Herkes bunu merak ediyor. Hepsinin cevabı bende. Hepsinin cevabını size dolaylı yoldan yavaş yavaş vereceğim. Ama şöyle, kimseyi galeyana
sokmak gibi bir derdimiz yok. Herkes rahat olsun. İslam'ın ipine sıkı sıkı sarıldıktan sonra hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak zaten. İslam'ın ipine sarılana hiçbir şey olmayacak. Herkes tedbirini alsın. Başka söyleyeceğim fazla da bir şey yok. Evet, şu an davete geçiyorum ve İbn Karuf ile ortak çalışıp da bulduğumuz davetliyi çağıracağım. Toplantı hakkında sorular soracağım. Bakalım bize ne diyecek. Hep beraber göreceğiz. Davete başlıyorum. Şu an davet açık. Davet başlamadan önce çalışmasına başladığım için isimleri söyledim. Yeni gelen arkadaşlarımız için anlatıyorum. İsimlerimi söyledim. Davetli gelecek. Bakalım davetli bize önemli olarak neden bahsedecek? İbn Karuf'un da bilmediği bazı şeyler varmış. Yani şöyle, tuzak hakkında, casusların hakkında bilmediği bazı şeyler var. Bir de toplantıya katılan kralların arasında artık bir casus var mı yok mu bilmiyoruz. Gelecek olan davetliyle beraber her şey ortaya çıkacak. Şüpheli bir durum var. Bu durumda bakalım ortadan kalkacak mı? Eğer kalkarsa İbn Karuf zaten bunlardan haberdar olacak. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız İbn Karuf'un Müslüman olmadığını düşünüyor. Bakın, İbn Karuf Müslüman ve İslam hukukuna dayanarak bazı işleri yapıyor, yürütüyor daha doğrusu. İbn Karuf zaten en kısa zamanda bunu da herkese açacak. Herkese bir şekilde söyleyecek. Yani İbn Karuf ve İbn Necem'in bunlar kesinlikle Müslümanlar. Bundan haberiniz olsun. Bakalım davete kim gelecek? Davetli bize ne söyleyecek? Görelim bakalım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bakalım davetli birden çıkacak mı şu an? Ağırlık sanki karşı tarafta ama bu tarafta değil. Bakalım. İçeriye bakalım. Öyle. Evet. Davetli. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim isteme. İsim dediğin zincirdir. Ben zincir taşımam. Senden isim isteyen yok. İsmini sormuyorum zaten. Sana bazı sorular soracağım. Senin bilge biri olduğunu söylediler. Toplantıyla alakalı bazı şeyler soracağım. Bilgilerin var mı bu konuda? Toplantıyı duydum. Padişahların ve kralların toplandığını, Karuf'un sözlerini ve İbn Necemi'nin sustuğunu duydum. Evet, duydun. Peki ne gördün? Toplantı sonrası ne oldu? Bildiğin ne varsa anlat. Seni dostane çağırdım. Sadece senden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bunu kötü bir niyet ile değil, iyi bir niyet ile yapıyorum. Senin bildiğin toplantı sadece bir yüzeydi. Derinlikte başka bir masa toplandı. Onlar konuşmadı. Sadece fısıldadı. Fısıltıların sahibi toplantıya
gelmek isteyen bir varlık. Kim bu varlık? Hangi varlık? Fısıltıya kim gelmek istedi? Bakar mısınız? Fısıltıya gelmek isteyen bir varlık. Kim bu varlık? Hayda. Toplantıya. Evet. Bu gelenin bir şeyler bildiği kesin. Toplantıya biri gelmek istemiş ve bu gelen ve bu gelmek isteyen fısıltıya. Evet. Yeni gizli bir masa kuruldu ve toplantıya. Allah Allah. Çözeceğiz bakalım. Aslında asıl toplantı başka bir yerde kurulmuş diyor. Ne olduğunu çözemedim. İkinci bir toplantı mı yapıldı? Ya da İbn Karuf'un haberi olmadan tabii ya bu toplantının dışında başka bir toplantı daha kuruldu ve bu toplantıya katılanlardan bir tanesi de hemen onlarla paralel bir şekilde işi yürütmeye çalıştı. Büyük ihtimal bu şekilde. Eğer bu şekilde değilse de inanın var ya çok önemli bir şey bulmuş olacağız. Eğer böyleyse var ya gerçekten iş zor. Şu an acayip sıkıntılı oldu. La ilahe illallah. Davetli. Allah. Derinlikte başka bir masa toplandı diyor. Derinlikte dediğin ne acaba? Derinlikte. Derinlikte başka bir masa toplandı. Onlar konuşmadı, fısıldadı. Tabii konuşmazlar çünkü konuşurlarsa İbn Karuf onları duyar. Ve İbn Karuf derinlikte başka bir masa toplandı. Bakar mısınız ya işin içinde işler var. İsmini demek ki başka biri daha var. Evet. Başka biri daha var. Bu başka biri kim? Bu başka biri kim? Fısıltıların sahibi toplantıya gelmek isteyen bir varlık. Tamam işte. Demek ki şeyi yapacak olan, kalleşliği yapacak olan varlık. Kalleşliği yapacak olan varlık. Toplantıya ya da toplantıya çağrılmayan İbn Karuf'un onu bir şekilde bertaraf ettiği biri. Olabilir mi? Olabilir tabii. Neden olmasın ki? Davetli. Çok önemli şeyler söyleyecek ama kim bu varlık ya? Bu varlık eğer kimse onu çağırabilirsek buraya çok iyi olur. Şöyle bir bakalım. Bekleyelim bakalım çıkacak mı? Veya çıkmayacak mı? Bu davetli. Bakalım neden bahsedecek? Davetli buralardaysan görün. Eğer buralarda değilsen zaten beni duymuyorsundur. Eğer beni duyuyorsan görün. Eğer beni duymuyorsan zaten bir şey söylememe gerek yok. Evet davetli geldi. Bu toplantıya katılmak isteyen kim? Bu varlık kim? Söylemeden gittin. Kim bu fısıltıların sahibi? Söyleyemeyecek misin?
Korkuyor musun yoksa? Adı yok. Olmuş bir şey değil. Olacak bir şey de değil. Uyuyan diye çağırırsın. Ama o çoktan uyanmaya başladı. Kim bu uyanmaya başlayan ya? Neden bahsediyorsun hiç anlamadım. Uyuyan kim be? Kim yani bu? İbn Karuf'tan daha mı güçlü biri? Daha güçlü değil. Yalnız her şeyin seyrini değiştirebilecek biri. Allah Allah. Her şeyin seyrini değiştirecek biri ha? Allah. Her şeyin seyrini değiştirecek biri. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bakın İbn Karuf bundan bahsetmişti. Biri var dedi. Toplantıya veya arkamızdan iş çeviren biri var dedi. Demek ki bunu öğrenmek istedi. Toplantıyla alakalı bir sıkıntı olacak dedi. Ya da gelenlerle alakalı bir sıkıntı var dedi. İbn Karuf bunu nasıl öğrendiyse acaba İbn Karuf ben bunu çağırmasaydım öğrenemez miydi? Öğrenirdi. Niye biz çağırıyoruz? Neden biz öğreniyoruz? Yani biri hiç olmadı, olacak biri. Olmadı, olmamış biri. Olacak biri de değil. Bu ne? Kim bu? Zerrenin zerresi bile değil. Var olmamış biri. Var olmamış ama olacak. Öyle mi acaba? Var olmamış biri şöyle doğmamış biridir. Doğduktan sonra var olur. Yoksa ne olacak başka? Yani başka bir izahı var mıdır? Yok ki. Başka bir izahı yoktur. Öyle bazı şeyler var ki mesela sizin bilmenize bile gerek yok. Ama bakın gelmekte olan, yaklaşmakta olan şöyle bir şey var. Kıyamet çok yakın. Kıyamet çok yakın, herkesin beklediği gibi de olmayabilir. Kur'an-ı Kerim ne yazıyorsa o çok yakın da olabilir. O kadar yakın olabilir ki son ana bile fırsat kalmayabilir. Bakın Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman içindeki ayetlerin ve sayfaların bütün satırların silindiğini bile görebiliriz. Her an görebiliriz. Kıyamet alametlerden biri de bu. Kur'an-ı Kerim'i açacağız ve hiçbir yazı, hiçbir satır okunmayacak içinde. Bunu tekrardan söylüyorum, içindeki yazılar mealleri gibi değil. Bakın, meallerinde farklı anlamlar var ama okunuşlarında farklı dereceler var. Bunu kesinlikle unutmayın. Allah Zülcelal'ın ipine sıkı sıkı sarılalım. Doğruluk yolu, hak yolundan ayrılmadığımız sürece hiçbir şeyden zarar gelmez. Hiçbir şeyden zarar gelmez. Davetli, ey bizim davetlimiz, ey bizim davetlimiz. Bu davetli önemli kilit bir isim ama İbn Karuf neden bize çağırttırdı onu anlamadım. İbn Karuf isteseydi bu davetliyi kendi çağırırdı. Bakın isteseydi bu davetliyi kendi çağırırdı ve kendi bir şekilde öğrenirdi. Ya da şöyle planlarını çözmeye mi çalışıyor? Uyandırmamaya mı çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor hiç anlamadım. Neden bize verdi? Benimle ne alakası var farz et. Farz et ben bu davetleri yapmadım. Farz et ben bu toplantılara katılmadım ama her şey bir vesiledir. Öyle bir şey ki bakın ateşin, rüzgarın, buzun padişahları bunlar ama 6. boyuttaki padişahlar. Yani mecaz olarak da olabilir. Ama bu padişahlar etki yapıyor. Enerji etkileri yapıyor. Bu etkiler insanoğlunu ne kadar etkiler, nasıl etkiler tam olarak bilmiyoruz. Ama bunu bir şekilde çözeceğiz. Evet davetli buradaysan toplantı hakkında vereceğim bilgiler bizim için çok önemli.
Neredeyse düşüyordum. Neredeyse düşüyordum. Allahu Ekber. La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke. Davetli geldin mi? Ağırlık içeride yok. Ama çok tuhaf bir şey ya. Sanki bilmece gibi. Bazen dışarıda olmuyor, içeride oluyor. Ağırlık şu an koridorda. Yani koridorda da çıkabilir diye bekliyorum ama koridorda da çıkacak diye bekliyorum. Şöyle biraz geriye gidip aslında çıkacağını belki de görebiliriz yani. Şöyle bir aradan bir bakayım. Neyse bir içeriye girelim. Evet. Davetli. Peki senin bu söylediğin kişinin üzerine padişahlar ne yaptı? Madem o varlık buraya gelmek istedi. O ismi bile bilinmeyen varlık. Padişahlar ne yaptı söyler misin? Geldikleri yere döndüler. İlk kez Ateş Padişahı Melkür bile bir şey söylemeden gitti. Ne bu Ateş Padişahı Melkür'den daha mı güçlü? Bu gelecek olan daha mı büyük biri? Toplantı bitti sanıyorsunuz ya. Asıl toplantı onlar ayrıldıktan sonra başladı. Taşların arkasından bir kapı açıldı. Kapıda bir göz belirdi ve baktı. Ve o göz Karuf'a bile bak dedi. Karuf bakmadı. Karuf bakmadı mı? Ya sen Karuf, İbni Karuf, o bak diyenden korkuyor mu sanki? Hayır, korkmuyor. İbni Karuf onu hesaba almıyor. Peki bize yaklaşan şey nedir? Yani yaklaşmakta olan şey nedir? Bunu söyler misin? Nedir bize yaklaşmakta olan şey? Bize yaklaşmakta olan tehlike. Bunu açık açık söyle. Eğer sen söylersen herkese ben de söyleyeceğim. Ama sen söylemezsen seni bekliyorum. Kim bu göz ya? Bir göz var. Kapıdan baktı. Karuf'a bile bak dedi. Ama Karuf bakmadı. Allahu Ekber. Sanki var ya kafamıza allak bullak edecek biri. Bakalım daha neler anlatacak. Ama şöyle bir şey var. Anlattığı şeyler aslında çözülebilecek şeyler. İbn Karuf'a sormadım. Gerçi bilmiyordum ki. Aslında sorabilirdim. Bilseydim. İbn Karuf kim sana bak dedi. Niye bakmadın? İbn Karuf korkmuyormuş, hesaba almıyormuş. Madem hesaba almıyorsun. Bakın burada çok önemli bir yazım var. Şurada, bunun tabi arkasında yazıyor. Ne olur ne olmaz diye İbn Karuf'un verdiği bazı şeyler var. Eğer davette bir sıkıntı olursa çok önemli birinin daveti var. Hemen onu çağıracağım. Ve o gelir gelmez her şeyi düzeltecek. Yani davetliyi kilitleyecek. Ezberleme fırsatım olmadı çünkü son anda oldu. Yani bu videoya başlamadan yarım saat önce bunları yazdım. Bakalım ne olacak. Davetli.
La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke. Allahu Ekber. İbn-i Karuf. İbn-i Karuf bilip bakmadı. İbn-i Karuf'a seslendi ve İbn-i Karuf bakmadı. Davetli, burada mısın? Eğer buradaysan, ne burada mısın? Burada değil. Burada olsa zaten görünür. Ama bazıları var, davet mesela geldiği zaman davetli gelmeden konuşuyordu bazıları. Bakın çok aslında büyük bir plan var. Bu planda toplantıyla alakalı. Ve bir parmak daha var. Bu parmak İzni'ye gelen heyetle ilgili bir parmak var. Ama bu 6. boyut İbn Karuf'un katıldığı gittiğimiz bu toplantılar bu İznik'ten çok üst. Çok üst. Çok üst şeylerden bahsediyorlar. Yani öyle kolay şeyler değil. Biraz daha onların yaptığı şeyler artık çok basit kalmaya başladı. Çünkü şöyle, padişahların toplandığı bir toplantı kolay kolay yapılmaz aslında. Biz 2 defa toplantıya katıldık ve bunların illaki devamı olur. Bir şekilde devamı olur ama amacı ben de sizin gibi merak ediyorum. Aslında çözdüm de amacı. Şu gelenin söylemesi çok önemli. Bu gelen açık açık birini deşifre edecek. Deşifre ederse zaten her şey ortaya çıkacak. Tek tek çözeceğiz. Gölgenin bile gölgesi var. İbn Karuf'un söylediği söze bakar mısınız? Gölgenin bile gölgesi var. Yani bu gölgenin gölgesi çok önemli bir şey. Gölgenin bile gölgesi var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bu yaklaşan şey nedir? İbn Karuf bile bakmış. Zaman. La ilahe illallah. İbn Karuf bile bakmamış. Bak deyince bakmamış. İbn Karuf hesabı almamış. Açık da söylüyor. Davetli. Şimdi açık konuşabilirsin aslında. Neden bize açık konuşmuyorsun? Anlatır mısın? Bize yaklaşan şey nedir? Bize yaklaşan tehlike nedir? İnsanların görmediği, yaratıkların unuttuğu, zamanın hatırlamak istemediği bir şey. Zaman hatırlamak istemediği bir şey mi? Gecenin içi kararıyor. Rüzgarlar yön değiştiriyor. 3. mühür çatladı. Ve sen farkında olmadan ona kapı oldun. Nasıl kapı oldum? Bu kapı olmam toplantılarla mı alakalı? Toplantıya katılmayla mı alakalı? Ne demek bu? Kapı olmam nedir yani? Nasıl bir kapı oldum? Sen davet ettiğini sanırsın. Ama bu gece seni çağıranın çağrısına cevap verdin. Beni çağıranın mı? Beni sen mi çağırdın? Kapıya dokundun. Kapı sana baktı. Bir sonraki toplantıda konuşmadan göreceksin. Ben zaten toplantıda konuşmuyorum ki. Neyi göreceğim bir sonraki toplantıda? Bütün sırlar
açığa çıkacak. Ve sen de bunu göreceksin. Bütün sırlar açığa çıkacak ve ben de bunu göreceğim ha. Bir sonraki toplantı kim bilir ne zaman olacak. Ben bunu ne zaman göreceğim? Ne diyor ben de anlamadım yani. Allah'ım yarabbim. Davetle o kadar şifreli konuştun ki senden hiçbir şey anlamadım. Biz buraya seni bir şeyleri ortaya çıkarmak için çağırdık. Sen ise ne yaptın? Sen ise davete gelip davetin Allahu Ekber. Davetli. Bakın her davette öyle bir şey oluyor ki sanki hipnoz ediyorlar. Yani bir hipnotizm gibi bir şey var. Ne söylediklerini tam olarak anlıyorsun ama bir şekilde çeviremiyorsun. Ben davet ettiğimi sandım ama beni çağırana cevap verdim. Beni çağıran, kendi mi beni çağırdı? Davet ettiğimi sandım. Tabii davet ettim seni. Davet etmeseydim gelir miydin? Davet etmeseydim gelemezdin. O nasıl oluyor? Yoksa her şey planlı mı? Davet ettiğini sanırsın ama çağrıya cevap verirsin. Her şey planlı mı acaba? Bu işleri bırakmak mı lazım? Ya da devam etmek lazım? Devam ettikçe kim bilir daha farklı şeyler çıkacak. Devam etmezsek ne olacak? Kim bilir ne olacak? Bazen kendi kendime şunu söylüyorum. Bu toplantılar, bu davetler, yani hiçbir görevin yokken bunlar neden? Bu toplantılara niye katılıyorum? Toplantıların mesela İbn-i Karf'ın davetini yapıyoruz. İbn-i Karf'ın söylediği kişiyi ben niye çağırdım? Çağırma sebebim ne? Niye çağırıyorsun? Çağırma. İbn-i Karf ne yapıyorsa yapsın. Madem ki güç onda, kralları, padişahları topluyorsa toplasın, değil mi? Ama bizim şeyimiz ne? Bizim menfaatimiz ne olacak bizim? Eğer kötülükleri engelleyebilecekse, eğer bütün yapılan kötülüklere, kötü insanlara engel olacaklarsa, bizim bu hayatımıza bir dokunuş yapacaklarsa, hile yapan insanları bu havada, tozda, dumanda, meyvelerde, yiyeceklerde, içeceklerde ne olursa olsun onları durdurabileceklerse, gelecek olan mesela sıkıntıları giderebileceklerse, böyle bir şey imkansız. Böyle bir şey imkansız ama dua edersen, insanoğlu dua ederse, dualarla her şey engellenebilir. Allah'a dua edersen, Rabbimize dua edersen ondan başka zaten kim yapabilir? Rabbimizden başka kimse yapamaz. Bir tehlikeyi kim engelleyebilir? Sadaka engeller, sadaka. İbadetin engeller. Yani Allah'a karşı yaptığın Allah zikriyle, Allah'ı anmakla engellersin. Yani bu şekilde engellenir. Sadece 6. boyutta olan bir savaşın bir parçası mı olduk acaba? Bazen de şunu düşünüyorum. Acaba 6. boyutta yaşanan, bizle ilgisi olmayan bir savaşın parçası mı olduk? Yani bunlar orada bir şeyler çeviriyorlar, orada bir şeyler yapıyorlar. Biz de onların bir aleti mi olduk? Söylenenler, davetliler bundan sonuçta aynı yerden. Haberler aynı yerden geliyor. Acaba her şey aynı yerden mi geliyor? Bütün sözler, konuşmalar aynı yerden mi? Geçen bir arkadaşımız demiş, kapının arkasına şey koyarsan, bakın kapının arkasında var bu. Burası daha önceki kalan kişiler yapmış. Yani ev sahibinin kendisi yapmış orayı. O kadar titiz ve hassas arkadaşlarımız var ki Allah razı olsun. Geçen kapının arkasını gösterdim.
İşte Ömer kardeşim oraya bir aparat koy, duvar zarar görmez. Ya sen ne kadar iyi bir insansın. Yani bizim ailedeki insanlarımız, arkadaşlarımızın hepsi, bir de sen gör ailesinin içindeki bütün arkadaşlarımız böyle hassas, böyle efendi, böyle temiz kişiler. Hepinize teşekkür ederim. Eğer o söyleyen arkadaşımız kimse, o da yazabilir. Yorumlardan illaki görürüm. Davetli eğer buradaysan, elma dersem çık, armut dersen çıkma. Ben de davetli buradaysan diyorum çünkü onun beni duyduğunu biliyorum. Beni duymasa zaten öyle bir şey demem. Çünkü beni duyuyor. Duyduğu için öyle söylüyorum. La ilahe illallah tesbihane gene gündemine zalim. La ilahe illallah tesbihane gene gündemine zalim. La ilahe illallah tesbihane gene gündemine zalim. Bakalım. Evet. Evet, burada konuştum. Benim konuşmalarımı duydun değil mi? Her şeyden haberim var. Her şeyi açık açık konuşabilirsin. Ben açık açık konuşuyorum. Sen de açık açık konuş. Bu davetlerin sonu nereye gidiyor? Bu toplantıların sonu nereye gidecek? Senden bilgi almak istiyorum. Eğer vermek istemiyorsan cevap, sen bilirsin. Yakında yine geleceğim. Çünkü beni sen uyandırdın. Gitmeden önce bilmen gereken tek bir şey var. Ben buraya kendim gelmedim. Ben bir habercinin habercisiyim. Asıl gelen benden sonra gelecek. Seni uyandırdım mı? Sen uyuyor muydun? Uyuyor muydun? Sen yoksa cezalı mıydın? Kilitli miydin bir yerde? Neden bir tuhaf konuşuyorsun? Yani yapacağın başka bir şey yok mu? Başka bir görevin yok mu? Bir tek benim için mi geldin? Asıl gelecek olan kişi kim senden sonra? Kim gelecek? Söyler misin kimin geleceğini? Adını bilmezsin. Bilmen de gerekmiyor. Onu bu davet ile çağıracaksın. Toplantıyı duyduğunu sandın ya, aslında toplantı seni duydu. Ne demek istiyorsun anlamadım. Toplantıyı duydum, evet, konuşanların her şeyi duydum. Sen ne diyorsun? Acaba beni yanıltıyor musun? Anlamadım. Soru sormayı bırak. Cevaplar artık senin peşine düşecek. Ben gidiyorum ama kapattığını sandığın kapı sen dönünce açılacak. Bundan haberin olmalı. Bundan haberin olmalı. Of. Acaba o gizli söylediği kişi bu mu ya? Olabilir mi? Kendi söylediği bizim bilmediğimiz biri vardı. Belki de İbn Karif'in bahsettiği kişi de budur. Yani İbn Karif'in bahsettiği kişi, ne bileyim, casus bu olabilir. Biz direkt bunu mu çağırdık? Beni sen çağırdın, ben uyandım. Asıl gelecek olan ben değildim. Sızma mı yaptı? Eğer sızdıysan seni burada bağlayacağım ve hiçbir şekilde açmayacağım. Eğer sızma yaptıysan, buraya gelip buraya sızma yaptıysan, ey davetli, buraya sızma yaptıysan bunu öğrenip seni bağlayacağım. İsmini biliyorum zaten. Davetini de biliyorum. Seni bağlayacağım. Buradaysan çabuk buradan, çabuk görül ve bana
Doğrular söyle. Davetli burada mısın? Bak eğer yanlış kişiysen, buraya gelmesi gereken kişi sen değilsen, seni kitleyeceğim. Seni bağlayacağım ve hiçbir zaman seni kimse çözemeyecek. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İbn Karuf'la açık açık konuşacağım. Diyeceğim ki şöyle. Artık ben şifreli konuşmaklardan, araştırma yapmaktan yoruldum. Araştırma yapıp bunların peşine düşeceğimize açık açık neden söylenmiyor biliyor musunuz? İbn Karuf'un bana söylediği şu. Zamanı var ve zamanı gelecek. Gelecek olduğu için hiçbir şey kolay bir şekilde söylenmiyor. Neden söylenmiyor? Bazı şeyleri değiştirecek diye mi? Bazı şeyleri farklı bir şekilde mi gösterecek? Bu 6. boyutun gizemini İbn Karuf mu çözecek? Çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Evet davetli. Gölgenin bile gölgesi var. Gölgenin ve gölgesi var. O zaman ateşin de ateşi var. Yani bu aslında normal hayatta da öyle. Yani bir normal yanan ateş var, bir de daha güçlü bir ateş var. Bir az yanan bir ateş var, bir de çok yanan bir ateş var. Öyle ateş var ki üzerinde çay demlersin, demliğe hiçbir zarar vermez. Ama öyle bir ateş var ki o demliği eritecek şekilde daha güçlü olan var. Bu padişahlar beni neden duymuyor? Bu padişahlar neden İbn Karuf beni neden gizli gizli toplantıya alıyor? Bunu anlamadım. Anladığım şu. Aralarında biri var. Aralarındaki casus, aralarında bir casus. Acaba hangisi? Velzeber mi? Melkür mü? Şemharin mi? Maskür mü? Aralarında biri var. Ya da onların hiçbiri değil. Ya da onların hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Belki de toplantıya katılan farklı biri ama hiç konuşmayan. Ben davette gördüğüm 6 kişi. İbn Karuf ve İbn Necem'in 7-8. Başka kimse yoktu. Ama gizli bir ajandan mı bahsettiler? Bir şey mi oldu? Bu gelen benim kafamı iyice karıştırdı. Çünkü şöyle diyor. Önce dedi ki biri var. Toplantıya katılmak istedi bir yaratık. Ama toplantıya gelmedi. Şimdi bu diyor ki beni sen çağırmadın. Beni sen uyandırdın diyor. Tamam davete çağırdım. Belki de uyuyordu. Evinde belki de uyuyordu. Davete çağırdım geldi. Kusura bakma eğer uyuyorsan tekrar seni uykuya gönderebilirim. Yani madem uyuyordun, uykucusun. Tabi kafasını karıştırıyorum aslında. Yani aslında böyle bir şey yok. Yani uyumam falan değil. Bu farklı bir şekilde söyledi. Beni sen uyandırdın. Belki de konuşmalarım onu uyandırdı. Yanlış bir yolda olduğu için belki konuşmalarım onu yola getirdi. Beni sen uyandırdın dedi. Bilmiyorum bakalım hele. Şimdi geldiği zaman diyeceğim ki sen artık doğru düzgün konuşmayı bıraktın. Farklı şeyler konuşuyorsun. Evet davetli. Davetli. Bak. Sen çok acayip konulara girdin.
İlk başta bahsettiğin kişi farklıydı. Şimdi de beni sen uyandırdın falan diyorsun. Bana ne demek istediğini söyle. Senin ne demek istediğini tam olarak anlayamadık. Şimdi bu toplantıya katılmak isteyen kimdi? Sen kimsin? Yoksa toplantıya katılmak isteyen sen miydin? Açık açık konuşabilir misin? Beni sen uyandırdın. Evet. Toplantıya katılmak isteyen ve toplantının seyrini değiştiren biri var. Bunun yapacağı hileleri bana sen gösterdin. Şimdi benim yapmam gereken bir an önce bu kötü durumu ortadan kaldırmak. Kötü durumu ortadan kaldırmak mı? Evet. Benim tek yapacağım şey seninle beraber bu toplantıyı yönetmek. Benimle beraber toplantıyı yönetmek mi? Ben toplantıyı yönetmiyorum ki ya. Toplantıya misafir oluyorum. İbn Karuf'un tek işi ne biliyor musunuz? Bana kafayı yedirtmek. İbn Karuf'un tek işi bana kafayı yedirtmek. Başka bir şey değil, yok. Gerçekten başka bir şey değil. Oydu, buydu, şuydu. Yani bilmiyorum, saçmalama değil mi? Anlamadım. Neden? Toplantıyı yönetmek. Davetle neyi yöneteceğiz? Bizim neyi yöneteceğimiz belli mi? Biz neyi yöneteceğiz, söyler misin? Acaba? Belki de şöyle bir şey olur. İbn Karuf bana der ki benim yerime toplantıyı sen topla. Padişahlar gelsin, onlarla konuş, istediğini yaptır. Hemen derim, bir padişah direkt malum yere, yallah oraya, oradaki bütün herkesi, neyse. Yapılacak çok şey var, evet. Yapılacak çok şey var. Sizin şu an içinizden geçen her şeyi ben biliyorum. Ben de sizin içinizden geçen her şeyi yapmak istiyorum. Buna emin olun. Ve yapıyorum da. Yapılan bazı şeyler var. Bakın, bazı şeyler var. Hiç yapılmayan bir şey yok. Hani böyle diyemezsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum diye bir şey yok. İlla ki yaptığımız çok şey var. Sadece benim değil. Benim gibi olan arkadaşlarımız da var. Ama yeterli olmuyor. Gerçekten yeterli olmuyor. Çok şöyle devede kıl gibi. Eğer öyle olmasaydı zaten her şeyi istediğimiz gibi yapardık. Dünya istediğimiz gibi olurdu. Ama imtihandayız, imtihan. İmtihan dünyasındayız. Bunu unutmayın. Herkes imtihan dünyasında. Biz de imtihan dünyasındayız. Zulüm yapan da, kötülük yapan da, onlar da imtihan dünyasında. Allahu Ekber. Davetli. Toplantıyı biz nasıl yöneteceğiz? Toplantıyı nasıl yöneteceğiz? Bunu da söylersen benim gözüm açtırılıyor. Bunu da söylerse zaten yapacak bir şey kalmaz. Of. Bakın 2'dir buna takılıyorum. Bu sefer sen şöyle arkadaşının yanına gel. Burada rahat rahat dursun. Evet. Bayağı geriye gidiyorum. Üzerimde webk olduğu için belki çıkar diye. Sık sık çıkmasını istiyorum. Aslında gitmese daha iyi olur. Davetle kaybolmasa, burada konuşsak, o konuşsa, ben konuşsam ya da şuraya tripodu koysam, beraber konuşsak, siz de görseniz daha iyi olur aslında. Belki de öyle bir şey de olabilir. Tripod sadece çeksin. Biz saatlerce konuşalım ama olmuyor. Mecbur belli bir enerji tükettiği için kaybolup gidiyor. Enerji tüketmezse burada duracak. Ama belli bir enerji tükettiği için bir bakıyorsun yallah. Yallah gitti, yallah geldi. Denize dalmak gibi. Denize dalarsan nefessiz kalırsın. O da göründüğü zaman, enerjisi bittiği zaman
bazı piller var, basınca ışık böyle sönüyor. Biraz bekliyorsun, sonra bir daha yanıyor, sonra bir daha sönüyor. Onun gibi. Aynı onun gibi. O da enerjisi bittikten sonra bir bakıyorsun çıktı gitti. Davetli. Eğer ki sen toplantıyı yöneteceksen, söyle de nasıl yönetilecekse. İbn Karuf yönetmiyor mu toplantıyı? İbn Karuf yönetiyor. Biz bilmiyor muyuz İbn Karuf'un? Oh. Davetli, senin söylediğin toplantıyı biz yöneteceğiz diyorsun. Biz nasıl yönetelim toplantıyı? Toplantıyı İbn Karuf ve İbn Necem'in toplamıyor mu? Bu padişahları, kralları. Toplantı sen ve ben olmadan başlamayacak. Sen ve ben mi? Sen nereden çıktın? Toplantıya ben gidiyorum. Senin gelmen gerekiyor mu? İbn Karuf senin toplantıya katılacağını biliyor mu? Bilmiyor ama şu saatten sonra bilecek. Toplantıyı yönetmemiz şu şekilde olacak. İstediğimiz kişileri çağırıp istemediğimiz kişileri çağırmayacağız. Ve sen boyuta girmediğin sürece toplantı başlamayacak. Anladım. Bize bahsettiğin kişiden hiçbir şekilde açıklama yapmadın. Bunu yapar mısın? Bu bahsettiğin kişi kim? Gelmek isteyen kişi kim? Toplantıya katılmak isteyen kişi kim? Öyle bir şey bahsettin ki tehlikeli biriymiş gibi bahsettin. Bahsettiğim kişi İbn Karuf kadar güçlü değil. Sadece kalleşlik yapmasından korkuyoruz. Benim davetimi İbn Karuf bu yüzden sana verdi. Başka bir amacım yok. Başka bir amacı yok. İbn Karuf, bilmiyorum bu davetli gittikten sonra İbn Karuf'a ne söyleyecek, neler anlatacak hiç bilmiyorum. Acaba İbn Karuf bu davetten sonra aynı fikirde kalacak mı kalmayacak mı onu da bilmiyorum. Eğer aynı fikirde kalacaksa İbn Karuf, Allah Allah, yani durumlar çok değişti. Farklı bir şey oldu. Davetli ben bir an önce İbn Karuf ile tekrardan bir istişare toplantısı yapmam gerekiyor. Taslı davetle olur belki, bilmiyorum. Belki de bu davetleri şöyle söyleyeyim size, bakın yayınlamak istemiyordum. Çünkü şöyle, anlaşılmayan dillerde konuştukları için bazı arkadaşlarımız anlamadığı için biz bunları niye dinliyoruz? Bunlar bizim için neyi gösteriyor? Hani bizim bunları görmemiz neyi değiştirecek gibi şeyler söylemiş. Şimdi bizim orada tek amacımız şu: toplantıya katılmak, oradakileri konuşulanları duymak ve bunları kayıt altına almak. Ama bilmeyen arkadaşlarımız, biz bilmiyoruz, acaba bilsek mi olur, bilmesek mi olur gibi şeyler oluyor. Ama ben bunları bir kere başladım, size göstermek zorundayım. İbn Karuf ile de görüşmemi size göstermek zorundayım. Göstermesem bazı kesim arkadaşlarımız da biz her şeyi görmek istiyoruz. Tüm açıklamaları öğrenmek istiyoruz diyorlar. Onlar da haklı. Çünkü izliyorlarsa sonuç nereye varacak onu da bilmeleri lazım. Artık sizinle yavaş yavaş açıklama yapıp bunları aslında bir canlı yayın yapıp bunları hepsini tek tek sizinle tartışıp size söylemem gerekiyor. En kısa zamanda zaten canlı yayını yapacağım. İbn Karuf'la olacak bir toplantı bir daha olursa ya da İbn Karuf ile bir taslı bir davet olursa burada açık ve net konuşulmasını isteyeceğim. İbn Necem'in çok net konuşuyor. İbn Karuf biraz daha farklı konuşuyor. Bakalım.
Bakalım bu işin sonu nereye gidecek, hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bunun davetini kapatacağım. Beni çok yordu çünkü. O kadar yordu, farklı farklı konuştu ki anlatamam size. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.